Merhabalar. Bugün bizim için çok özel ve anlamlı olan bir yerdeyiz. Buranın neden bizim için önemli ve anlamlı olduğunu videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Bugün Anadolu'da bir köydeyiz. Burada tandır ekmeği nasıl pişirilir? Tandırın buradaki insanlar için işlevi neler olmuştur? Birlikte bunlara bakacağız. Şimdi kısa bir introdan sonra tekrar birlikteyiz. Ambara geldik. Ambardan unu alacağız. Unu eleyeceğiz. Daha sonra bu elediğimiz unla hamur yapıp tandır ekmeğini pişirmeye başlayacağız. Eledik. Hamurumuzu yoğurmak için buraya geldik. Şimdi ustamız mayayı koyuyor, tuz koyuyor ve suyu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayacak. Ustamız hamuru yoğurdu. Hamurumuzu ekşimeye bırakıyoruz. Tandırı yakmaya geçiyoruz. Yaklaşık 1 saat burada hamur ekşiyecek. Arkamda gördüğünüz bir tezek yeni. Tandır ateşini yakarken tezekten faydalanıyoruz. Köylerde yaşayanlar bilir. Tezek büyükbaş hayvanların kurutulmuş dışkısından elde edilen doğal bir yakıttır.
Tandırımız yandı. Hamurlar hazırlanırken ben de size biraz tandırdan bahsedeyim. Şu gördüğünüz tandırın derinliği yaklaşık 1.20-1.30 civarında. Aynı zamanda dışarıya bir bağlantısı var baca şeklinde. Bu tandırın daha iyi yanmasını sağlıyor. Tandırın yapıldığı malzeme genelde dere yataklarında bulunan kırmızı topraktır. Kırmızı toprağın tercih edilmesinin nedeni ise ısıyı daha fazla koruması, aynı zamanda daha çabuk birbirine yapışmasıdır. Eskiden her ev kendi tandırını kendisi yapıyordu, ancak zamanla birlikte, zamanın değişmesiyle birlikte artık insanlar kendi tandırlarını kendileri yapmıyorlar. Genelde şu anda bazı köylerde bazı insanlar bu işleri yapıyorlar. Yaklaşık 200 TL'lik bir fiyat karşılığında bir tandır satın alabiliyorsunuz. Yani çok pahalı değil aslında, fiyatı gayet uygun. Tandırın özellikle kırsal bölgede yaşayan insanlar için çok önemli işlevleri olmuştur. Eskiden evin bir bölümünü zaten oluşturuyordu tandır. Ve tandırda ekmek pişirilirdi, yemek pişirilirdi. Aynı zamanda evin sıcak su ihtiyacı da buradan karşılanırdı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi gibi kışların uzun ve soğuk geçtiği yerlerde ise evin sıcak bölümünü oluşturduğu için aile bireylerinin bir araya gelmesini sağlayarak sosyalleşmeye de olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tandır dedik ki evin en önemli bölümlerinden bir tanesini oluşturuyordu. Ve aynı zamanda aile bireylerinin yoğun olarak etrafında toplandığı için bazı dönemlerde bazı trajedilere de neden olmuştur. O yüzden evde çocuk varsa tandır yakılırken mutlaka daha dikkatli olmak gerektiğini de burada belirtmemiz gerekiyor. Burası biraz fazla sıcak. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Ekmeklerimiz pişmeye devam ediyor. Az bir şey kaldı zaten oluruz. Biraz ustamdan bahsetmek istiyorum. Bizim ustamız yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyor. O yüzden bu işin piridir diyebiliriz. Aslında ekmek pişirmek de bir sanattır. Çünkü herkesin yapamadığı bir şey. Ve gittikçe de artık tandırda ekmek yapımı azalıyor. Özellikle insanların büyük şehirlere göç etmesinden sonra tandırda ekmek pişirme olayı da gittikçe azalıyor. Bu üzücü bir durum. Biz de bu azalmanın farkında olduğumuz için bir an önce bu gelenek tamamen bitmeden bir video çekmek istedik. Bugün sizinle tandır ekmeği nasıl pişirilir bunu size göstermeye çalıştık. Videonun başında size söylemiştim. Bu çekim bizim için çok anlamlı ve özel bir çekim. Bunun sebebi de şu. Burası benim doğduğum köy. Burası bizim evimiz. Az önce gördüğünüz tandır bizim tandırımız. Ekmeği pişiren usta da benim annemdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.